2025 yılının en çok hisse kalan telefon karşılaştırması. iPhone 16 Pro Max mi alınmalı yoksa Samsung S25 Ultra mı? Şu an bütçesi olanlar veya olmasa bile harç borç bir şekilde bu iki telefondan birisini almak istiyor. Yalan mı? Doğru. Eğer bu iki telefonun arasında kaldıysanız şu an çok doğru bir videoyu izliyorsunuz. Bu iki kral telefonun merak edilen ve öne çıkan tüm özelliklerini size anlatmaya çalışacağım. Hatta hiç siz yorulup zahmete girmeyin diye birbirine benzer özelliklerini ve farklı yanlarını, hangi telefon hangi özellikte birbirine karşı üstünlüğü var veya eksi yanları var, kısaca size anlatmaya çalışacağım. Kamera özelliklerinden tutun, yapay zeka teknolojilerine, öne çıkan teknik özelliklerinden tutun, ekranlarına, bataryalarına, Geekbench ve Antutu skorlarına, oyun, performans sonuçlarına kadar hepsini sizlere anlatmaya gayret göstereceğim. Bu iki dev amiral gemisi 2025 yılına rahatlıkla dambayı vurdu. Belki de videonun sonunda alacak olmayı düşünenler oh be 2 saat özelliklerini, farklarını aramaktan kurtuldum, ben bu telefonu almaya karar verdim diyebilirsiniz. Neyse, o zaman fazla uzatmayalım. iPhone 16 Pro Max, Samsung S25 Ultra karşılaştırmamız başlasın. Evet, herkese merhabalar. Bugün şu an YouTube'da ve tüm dünyada telefon meraklısı bireylerin en çok tartıştığı ve arasında kaldığı iki dev amiral gemisi telefonun kıyaslamasını hep birlikte yapacağız. iPhone 16 Pro Max mi yoksa Samsung S25 Ultra mı? Bütçenizi ayarladınız, her şey tamam ama karar veremiyorsunuz. Hangisinin işlemcisi, kamerası, bataryası derken işin içinden çıkamıyorsunuz ve kararsız kalıyorsunuz. Aklınıza tabii ki o malum soru geliyor. Samsung S25 Ultra mı almalıyım acaba yoksa 16 Pro Max mi? Bu iki dev telefonun arasındaki farklar neler? Ortak yanları, farklı yanları, tüm bunları merak edenler için çok iyi bir video hazırladım. Tabii ki sonlara doğru kendi fikirlerimi de söyleyeceğim. Ondan sonra artık topu size atacağım. Hadi o zaman sizi hiç bekletmeyeyim. iPhone 16 Pro Max, Samsung S25 Ultra kıyaslarımız başlasın. Şimdi müsaadenizle bir ekranlarıyla falan başlamak istiyorum. Galaxy S25 Ultra 6.9 inçlik QHD Plus 120 Hz yenileme hızına sahip 2600 bit'e kadar çıkabilen ekranla karşımıza çıkıyor. Corning Gorilla Glass Armor 2 bu amiral gemisinin ekranını korumakta görevi üstleniyor ve gerçekten çok dayanıklı bir teknoloji. Samsung severler için düşme, çarpma, kırılma gibi sorunları en aza indirerek konforlu bir kullanım sağlıyor. Galaxy S25 Ultra %43 geliştirilmiş Pro Scaler teknolojisiyle film izlemekten tutun oyun oynamaya kadar ekrana baktığınızda çok canlı, kontrastlı ve keskin görüntüler sunuyor. 1440'a 3120 piksele sahip ekran 498 ppi yoğunluğuna sahip. Daha sonra iPhone 16 Pro Max'e gelecek olursak Apple iPhone 16 Pro serisinde boyut olarak bu kez alışılagelmişin dışına çıkıyor. Hem Pro hem de Pro Max serisinde ekranları bir tık daha büyütüyor. Normalde 6.7 inç boyutunda gelen Pro Max'ler ekran boyutları 16 Pro Max ile beraber 6.9 inçe çıkıyor. Böylece Samsung S25 Ultra gibi daha geniş bir görüntüleme alanı bize sunuyor. Super Retina XDR OLED ekran, 120 Hz ProMotion ekran yenileme hızına, 2000 nite kadar çıkabilen tepe parlaklığına ve 460 ppi ekran yoğunluğuna sahip. Koruma olarak iPhone 16 Pro Max'i burada ikinci nesil Ceramic Shield teknolojisi koruyor ve S25 Ultra gibi mükemmel bir koruma sağlıyor. 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanıyla gelen Samsung S25 Ultra geniş RAM kapasitesiyle telefonu çok amaçlı kullanacaklar için konforlu ve rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. 16 Pro Max ise 8 GB RAM ve yine 256 GB dahili depolama alanına sahip. Burada 16 Pro Max S25 Ultra'ya göre RAM olarak biraz daha aşağıda olsa da Apple kullananlar bilir. Telefonun veya bilgisayarın RAM'i düşük olsa da özellikle bilgisayarlarda Apple'ın en düşük RAM'i bile örneğin şöyle söyleyeyim 16 GB'lık bir Apple bilgisayar 32 GB'lık bir Windows bilgisayara bence eşit. Aslında bu konuda da bunu belirtmek istiyorum. Yani telefonda RAM'in düşüklüğünü hissetmiyorsunuz. Zaten 16 Pro Max'in işlemcisinde biliyorsunuz çok hızlı. Yani çok uzattım, herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Neyse, her iki telefonda depolama alanı olarak 1 TB'e kadar çıkabiliyor. Bunu da belirteyim. İşlemcilere gelecek olursak Galaxy S25 Ultra Qualcomm 3 nanometre mimarisiyle üretilmiş 8 çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemciyle giriyor. Ve şu an Android telefonlardaki en kral işlemci bu telefonun kalbinde yer alıyor. 4.47'lik CPU frekansına kadar çıkabilen işlemci Apple'ın birazdan belirteceğim dünyanın en güçlü yonga çiplerinden birine rahatça kafa tutabiliyor. Şimdi tekrar 16 Pro Max'e geri gelecek olursak demin de söylediğim gibi şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi işlemciyi barındırıyor. Bu da 3 nanometre mimarisine sahip 6 çekirdekli A18 Pro çiplerden bahsediyorum. 4.04 CPU frekansına çıkabilen A18 Pro çipler şu an 16 Pro serisini gelmiş geçmiş en hızlı ve akıcı ve stabil iPhone yapmayı başarabiliyor. Bu her iki telefondaki süper güçlü çipler sayesinde en zorlu programları açabiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuzla video editler yapabiliyorsunuz. En yüksek grafikli oyunları kasma, donma gibi sıkıntılar söz konusu olmadan bile oynayabiliyorsunuz. Bunlara rağmen cihazlarda ısınma sorunu neredeyse yok diyebilirim. Yani tabii ki de ısınıyor ama anormal dışı hiçbir şey yaşanmıyor. Hazır performans demişken size
Her iki telefonunda Geekbench, Antutu ve oyun performanslarına bahsetmek istiyorum. 16 Pro Max Geekbench 6'da tek çekirdekte 3285 puan, çift çekirdekte ise 8121 puan almayı başarıyor. Antutu testinde ise 1.774.620 puana kadar çıkmayı başarabiliyor. Yani günümüzdeki telefonlarla kıyasladığınızda bayağı iyi puanda. Galaxy S25 Ultra ise Geekbench 6'da tek çekirdekte 2996 puan, çift çekirdekte ise 9531 puan almayı başarabiliyor. Daha sonra Antutu testine gelecek olursak burada da 2.265.528 gibi puan alarak iPhone 16 Pro Max'in biraz daha üstüne çıkıyor. Oyun performansına gelecek olursak örnek vereceğim. Yüksek FPS ve grafik gerektiren oyunları oynarken Galaxy S25 Ultra'da PUBG'de 120 FPS'leri rahatça görebiliyorsunuz. Zaten şu an telefonlarda PUBG oynayanların en çok istediği FPS oranını S25 Ultra veriyor. Genshin Impact'ta ise S25 Ultra'da 60 FPS'leri görebiliyorsunuz. 16 Pro Max'e gelecek olursak PUBG'de yine 120 FPS'leri görebiliyorsunuz. Yine Genshin Impact'ta örnek verecek olursak burada da 60 ila 90 FPS'ler arasında gezebiliyorsunuz. Kısacası her iki telefonda gerek oyun oynarken gerekse en zorlu multitasking işlemlerinize kadar size üst seviye bir kullanım rahatça sağlıyor. Evet, şimdi gelelim en merak edilen kamera kıyaslamalarına. Bana göre ikisinin de kamerası gerçekten efsane ama tabii ki şu an teknik detaylarından bahsetmek zorundayım. O yüzden iPhone 16 Pro Max'e başlayalım. Pro kamera sistemiyle gelen 16 Pro Max 24 mm'lik 48 megapiksel f1.78 diyafram açıklığında ikinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonlu 24 ve 48 megapiksel yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilen ana kamerası bulunuyor. Diğeri 13 mm'lik 48 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında 120 derece görüş açısına sahip hibrit fokus piksel özellikli ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bunun yanında 120 mm'lik 12 megapiksellik bu kez f2.8 diyafram açıklığında 3D yani 3D sensör bazlı OIS destekli tetaprizm tasarımlı 5 kat optik yakınlaştırma, 10 kat optik zoom aralığına sahip 25 kata kadar dijital zoom yapabilen telefoto kamera iPhone'un kamera adası içinde bulunuyor. Ön kamerası ise 12 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığında 4K 60 FPS'e kadar video kayıtları alabilen iPhone'un meşhur TrueDepth selfie kamerası bulunuyor. 16 Pro Max 4K 60 FPS'e kadar video kayıtları alabiliyor. Bunun yanı sıra 4K 120 kareye kadar da ağır çekimler yapabiliyor. ProRes ve log kayıtlar da alabileceğiniz 16 Pro Max ile çekilen fotoğraflar ve videolar gerçekten kalitesini hissettiriyor. Şimdi diğer amiral gemimiz S25 Ultra'ya gelirsek cihazın arkasına baktığımızda dörtlü kamera adasıyla karşımıza çıkıyor. Yapay zekalı tam 200 megapiksellik 24 mm f1.7 diyafram açıklığında 2x optik zoom'a sahip geniş açılı ana kamerası bulunuyor. Bunun yanında 50 megapiksellik ultra geniş açılı sensör, 5x ve 10x optik zoom yapabilen 50 megapiksellik telefoto kamera ve 3x optik zoom özellikli 10 megapiksellik telefoto kamerası daha bulunuyor. S25 Ultra'yı kamera olarak diğer telefonlardan ayıran en büyük özellik gerçekten burada hakkını vermek lazım. Tam 100x'e kadar dijital zoom yapabiliyor. Abi 100x ne demek ya? Gözünüzün görmediği yerleri bile dibinize getiriyor. Hem böyle yaptığı zoomda fazla bozulma, buğulanma, kararma veya görüntüde kanıcılanma gibi sorunlar asla yok. Direkt telefon 1 kilometre ilerideki objeyi, nesneyi veya kişiyi önünüze capcanlı bir şekilde zoom özelliği sayesinde getiriyor. Bence özellikle burada Samsung, Apple'ın çok ilerisinde. Ön kamera olarak Galaxy S25 Ultra'da f2.2 diyafram açıklığında 12 megapiksellik 4K 60 fps video kayıtları alabilen bir selfie kamerası barındırıyor. Video kaydı olarak yine S25 Ultra burada şov yapıyor. Tam 8K 30 fps videolar kayıt alabiliyor. Tam günümüzde şu an 8K'yı pek kullanmıyoruz ama bu telefon inanabiliyor musunuz 8K kayıtlar alabiliyorsunuz. Diğer telefonlara göre gerçekten çok iyi bir özellik. Ağır çekim olarak ise Galaxy S25 Ultra 4K 120 fps'e kadar ağır çekim videolar kayıt alabiliyor. Aynı zamanda 10 bit HDR ve log kayıtlar da alabiliyor. Resmen profesyonel kameralara taş çıkartırmışçasına bu özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkmış durumda. Tasarım olarak titanyumdan oluşan iki dev amiral gemisi telefonun bataryalarına gelecek olursak iPhone 16 Pro Max 4685 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 33 saate kadar video oynatma sunabiliyor. 105 saate kadar da ses çalma kapasitesine sahip. 25 Watt'a kadar MagSafe kablosuz şarj ile 30 dakikada bataryanın seviyesi %50'ye kadar çıkabiliyor. Galaxy S25 Ultra ise 5000 mAh bataryaya sahip ve gayet uzun kullanım süreleri sunuyor. 45 Watt'lık hızlı şarj desteği sunan S25 Ultra ile seyahatlerde veya dışarıda gezerken şarjım bitti, powerbank'im nerede hemen takayım dertlerinden kurtuluyorsunuz. Her iki telefonda batarya konusunda sizi asla yolda bırakmaz, o kadar söyleyeyim. Yapay zeka özelliklerine gelecek olursak sizin de takdirinize kalmış ki bence burada Samsung çok daha önde. iPhone 16 Pro Max Apple'ın yeni yapay zekası Apple Intelligence ile geliyor. Evet, Apple'da gayet başarılı yapay zeka özellikleri karşımıza çıkıyor. Fakat Samsung'un Galaxy AI ve Gemini destekli yapay zekası ile kıyaslandığında gerek hız olarak gerekse sonuç olarak biraz daha önde başarı örneği bize sunuyor. Mesela fotoğraftan nesne kaldırma özelliği. Ekranda gördüğünüz gibi iPhone'un ve Samsung'un yapay zeka ile nesne yok etme özelliğini kullanıldığını görüyorsunuz. Sonuçlar gerçekten göründüğü gibi Samsung'da çok iyi. iPhone'da bazen komik sonuçlar verebiliyor. Mesela Samsung'da Circle to Search, canlı çeviri, chat asistanı, web asistanı, sözlü çevirmen gibi efsane yapay zeka özellikleri sunarken Apple'da metin yazma ve düzeltme
düzeltme, görsel oluşturma, fotoğraf düzenleme, Gmoji ve ChatGPT desteği gibi Apple Intelligence'ın iPhone'a getirdiği yepyeni yapay zeka özellikleri var. Özellikle önümüzdeki yıllarda bu konuda baya işler kızışacağı benziyor. Bakalım ne olacak. Şimdi biraz da güvenlik olayına gelecek olursak, Galaxy S25 Ultra'da ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörüne sahip yüz tanıma sensörü bulunuyor. Samsung burada en güvenli yöntem olan biyometrik kimlik doğrulama sistemini kullanıyor ve Galaxy S25 Ultra'ya üst düzey bir güvenlik sağlıyor. 16 Pro Max'e ise yüksek hassasiyetli Face ID güvenlik yöntemini 16 Pro Max kullanıcılarına sunuyor. Telefon kullanımı olarak 16 Pro Max klasik parmak ile dokunuş sistemini kullanırken S25 Ultra'da gelişmiş S Pen'i kullanarak full ergonomik ve kolaylaştırılmış yüksek hassasiyetli bir ekran deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Sırf S Pen'i kullanmak için bile Samsung telefon alanlar biliyorum ben. Neyse. Şimdi ben olsam hangisini alırdım hemen söyleyeyim. Gördüğünüz gibi iPhone kullanıcısıyım ama gerek kamerası, gerek yapay zeka özellikleri, gerekse uygulama dostu olması açısından ben Samsung S25 Ultra'yı şu an alırdım. Hele ki o kamerada 100x zoom yok mu? Gerçekten beni çok etkileyen özelliklerden biri. Eğer kamera ve yapay zeka odaklı telefonu kullanmak istiyorsanız Samsung S25 Ultra alabilirsiniz. Ama yok, telefonum çok hızlı olsun, kullanımı gayet stabil ve kolay olsun, batarya olarak da S25 Ultra gibi beni uzun günler götürsün diyorsanız, yani uzun günler dediğim ortalama 2 gün falan, tabii ki de 16 Pro Max gibi bir devi de alabilirsiniz. Ben sadece ikisinden birini seçersek diyorum. Yoksa bana kalsa direkt iki telefonu da hemen alırdım. Şu an bu videonun tarihiyle 16 Pro Max'in baz versiyonu, yani 256 GB olan modeli 95.000 TL. Galaxy S25 Ultra'nın ise baz versiyonu, yani bunun da 256 GB modeli ortalama 75.000 TL. Arada 20.000 TL var. Mesela S25 Ultra alırsınız, o 20.000 TL'de yanında bir Galaxy Ring ile Samsung akıllı saat alabilirsiniz. Ya da hiç bunları tercih etmeyip ben 16 Pro Max'e paramı vereceğim diyebilirsiniz. İşte tam da burada size sormak istediğim bir soru var. Bu anlattıklarından sonra sizin tercihiniz ne olurdu? iPhone 16 Pro Max mi alırsınız yoksa Samsung S25 Ultra mı? Diyelim bütçeniz var. Şu an hangisini seçerdiniz? Veya bütçeniz yok, alacak olsanız hangisini alırdınız? Şu anki telefonunuzu satıp S25 Ultra veya 16 Pro Max alır mıydınız? Ya da bu telefonlar yerine şu an hangi telefonu tercih ederdiniz? Lütfen aşağıda yorumlarda fikrinizi belirtin. Gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Birbirimize fikir alışverişi yapalım. Yorumlarda buluşalım. Hepinizi bekliyorum. Evet, tüm özelliklerini ve farklarını sayacak olursak bu işin içinden sabaha kadar çıkamayız. Size en çok merak edilen ve sorulan bu iki telefonun arasındaki farkları ve benzer yanlarını kısaca anlatmaya çalıştım. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum daha doğrusu. Direkt bilgi olarak alacağınızı alın, tüketin ve hangisini istiyorsanız o yönde ilerleyin diye size böyle bir video hazırladım. Artık yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Telefonların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. İsterseniz oradan tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Dedikten sonra eğer bu video size yararlı olduysa ve gerçekten merakınızı da bir nebze olsa azalttıysa veya kafanızdaki soru işaretleri yardımcı olduysa, daha fazla böyle video için kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı ve sizden rica ettiğim en önemlisi hemen yine aşağıdaki beğen tuşuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. Siz beğendikçe videom ön plana çıkıyor, herkes yararlanmış oluyor. Bir de bunun üzerine yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Diyoruz ve artık kapatma zamanı. Kapanışta ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Teknoloji uzak kalmayın.